Arkadaşlar merhaba. Bugün size oto döşeme grubu yenileme setini tanıtacağız. Derbi grubunun yine. Ve size nasıl uygulama yapıldığını göstereceğiz. Bu videoya başlamadan önce size şunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir takım çatlaklar mevcut döşemenin üstünde. İsterseniz dolgu macunuyla müdahale edebilirsiniz. Bu çatlakları doldurabilirsiniz. Fakat biz çok kılcal çatlaklara macun önermiyoruz. Çünkü boyamızın içinde bulunan dolgu vaksları zaten bu kılcal çatlakları kapatıyor. Bu macun daha böyle yırtık, tamir durumlarında kullanılan bir malzemedir. Boyamadan önce yine ben size hatırlatmak istiyorum. Maskeleme işlemlerinizi yapınız. Aracın üstünde bu işi yapacağınız için siz maskeleme işlemi sizin için çok önemli. Bakalit kısımlara mümkün olduğunca maskeleme bantı kullanın ki sonradan temizlemekle uğraşmayalım. Önce boya öncesi temizleme sıvısıyla başlıyoruz arkadaşlar. Primer Up. Boya öncesi temizleme sıvısını bir bez yardımıyla boyayacağımız yüzeye uyguluyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu döşemenin üzerindeki eski boyayı zedeliyor, boyayı yıpratıyor, bir zımparalama etkisi yapıyor. Bu zımparalama etkisinin sebebi de uygulayacağımız boyanın deriye daha iyi penetre olarak çok daha iyi bağlanmasına sebep olacaktır. Uygulama çok basit. Bezi ıslatıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle güzelce. Kokusuz bir solventtir ve bastıra bastıra siliyorsunuz. Bakın bir miktar çıkartıyor hatta. Eski boyayı zedeliyor. Ve matlaştırma olacak. Şimdi göreceksiniz. Bu sildiğimiz yer matlaşacak. Bir zımpara yapmış efekti gibi matlaşacak. Biraz bol ıslak olarak silmeye çalışırsanız netice daha iyi olacaktır. Silme işlemini tamamladık. Kurumasını bekliyoruz. Sildiğimiz yerlerde gördüğünüz gibi mat ve parlak. Sildiğimiz yere bir zımpara etkisi yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sildik. Kurudu. Kesinlikle kurumadan boya uygulaması yapmayınız. Kuruduktan sonra boya uygulaması yapınız. Ve kuruduktan sonra mutlaka koltuğu biraz yoğurun arkadaşlar. Çünkü koltuğa sürdüğümüz bu sıvı malzeme koltuğun lifleri arasına giriyor ve lifleri gerginleştiriyor arkadaşlar. Yani koltuğu biraz daha lifleri açmamız gerekiyor boyayı uygulamadan önce ki boyadan sonra eğer bu lifleri açmadan boyayı uygularsak boya o kadar esnemiyor ve çatlamalara sebep veriyor. Bu püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Lütfen bu silme işleminden sonra geçin, koltuklara bir oturun, esnetin koltukları. Ondan sonra boyama işlemine başlayın. Biz de şu anda esnetme işlemi yapıyoruz burada. Arkadaşlar şimdi boya aşamasına geçiyoruz. Boyamızı aldık. Yine çok iyi çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra benim size tavsiyem şu ilk küçük çatlaklardan bahsettik ya videodan önce. Şu çatlaklara şöyle elinizle önceden biraz boya sürmeniz arkadaşlar. Süngerle uygulamaya geçmeden önce biraz boya sürelim. Kurutuyorum. Boyamız bu koltuğa özel renk olarak yapılmıştır. Boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Boyayı mümkün olduğunca ince bir kat olarak yedirin ve önce soldan sağa sürün ilk katını. Kuruduktan sonra yukarıdan aşağı sürün ki sünger izi minimum olarak kalsın. Burada kesinlikle hava tabancası önermiyoruz, sıcak hava tabancası önermiyoruz. Fön makinesi bizim için en uygun kurutma aracı arkadaşlar. Arkadaşlar ilk katı uyguladık, şimdi ikinci katı uyguluyoruz. İlk katı soldan sağa uyguladık. İkinci katı da yukarıdan aşağı doğru uyguluyoruz. Arkadaşlar ikinci kat boyamızı da attık. Şu anda gördüğünüz gibi bütün şuradaki izler hepsi kayboldu. Buradaki şeyler kayboldu. Süngerle boyamada başarılı olabilmek için arkadaşlar mutlaka döşemenin tonuna ton boya yaptırmanız gerekiyor. Yoksa süngerle boyamada zorluk çekersiniz. Sünger izini kapatmakta zorluk çekersiniz. Mutlaka
deriyle tonaton boya yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu işin püf noktalarından bir tanesi de budur. Süngerle boyamadı ama tabancayla boyama şansınız var ise onda hiçbir sıkıntı olmaz. Ama süngerle boyamada mutlaka tonaton boya yapılması gerekiyor. Boya işini bitirdik. Son kat sabitleme cilasını kullanacağız arkadaşlar. Tabi boya şu anda daha taze. Biz bunu şöyle 2-3 saat geçtikten sonra kullanmanızı öneriyoruz. Bunu kullanırken de şöyle bir püf noktası var. Onu da anlatacağım size. Bir kere bunu çok iyi çalkalıyorsunuz. Bu mat bir sabitleme cilası. İçindeki matlaştırıcılar dibe çekme eğiliminde olduğu için çok iyi çalkalayıp o matlaştırıcı ajanları sistemin içine dahil etmeniz gerekiyor ki sürdüğünüzde mat bir görüntü olsun. Bunu çalkalıyoruz. Yaklaşık 1 dakika şöyle çalkalayın. Ondan sonra bunu alın. Şöyle boş bir yoğurt kovası olabilir, başka bir şey olabilir. Bunun içine dökün arkadaşlar. Bu malzeme hem derinize ilk günkü tabakhaneden çıkmış deri kokusunu verecek, hem ekstra bir yumuşaklık verecek, hem boyanın suya karşı direncini arttıracak, hem de boyanın üzerine yaptığı filmle boyanın daha geç kirlenmesine sebep olacak. Süngeri alıyorum, içine batırıyorum arkadaşlar. Fazlasını sıkıyorum. Bir daha batırıyorum, bir daha fazlasını sıkıyorum. Gördüğünüz gibi fazlasını sıktım. Süngerim nemli şu anda. Nemli ama çok içinde malzeme yok arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Çok bastırmadan şöyle bir kat sürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boya çıkması yok. Bakın. Bu da su bazlı bir malzemedir. Mat bir malzemedir. Sürdüğüm yer matlaşıyor gördüğünüz gibi. Bunu çok bol sürerseniz mat bir malzeme olduğu için arkadaşlar beyazlıklar yapabilir. O yüzden çok dikkatli sürmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ikinci kat cilamızı da attık. Mat sabitleme cilası ve boyama işlemini bitirdik. Şimdi bu ortadan yapıştırdığımız deriyi kaldırıyoruz. Boyadığımız yer ve boyamadığımız yer görüyorsunuz. Arkadaşlar koltuğumuzu boyadık ve bitirdik. Gördüğünüz gibi boyadığımız bölge fabrikadan çıktığı ilk günkü matlıkta ve yumuşaklığa geldi. Tabii siz hissedemiyorsunuz oradan. Şu 3 malzemeyle deri koltuklarınızı yenileyebilirsiniz. Artı size 3 malzemeden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Leather Cleaner, deri temizleme şampuanı. Bunu deri koltuklarınıza sıkıp bir bezle güzelce sildiğiniz zaman derilerinizin nasıl temizlendiğini göreceksiniz. Bir de Soft Care diye bir deri bakım ürünümüz var. Deri bakım vaksı. Bunu da üzerine uyguladığınızda derileriniz ilk günkü yumuşaklığına geri dönecektir arkadaşlar. Bir üçüncü ürünümüz daha var. Napa Soft. Bu da çok kurumuş olan derilerinize eski yumuşaklığını geri kazandıracak bir yumuşatma malzemesidir. Bunu derilerinizin üzerine süngerle uyguluyorsunuz. Mümkünse eğer derilerin üzerine bunu uyguladıktan sonra siyah bir poşetle kapatıp arabanızı güneşin altında yaklaşık bir 4-5 saat bekletin ve ondan sonra çıkartın arkadaşlar. Derilerinizin bu yağı o sıcakta emmesine müsaade edin ve derilerinizin ne kadar yumuşadığını göreceksiniz arkadaşlar. Ömrünü uzatacaktır deri koltuklarınızın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.